Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin Gezi, Tatil ve Tanıtım kanalından size selamlar. Ben Mesut Adı Güzel. Efes Selçuk bölgesinden 3. videoyla karşınızdayız. Birinci videomuz Efes Antik Kenti, ikinci videomuz Meryem Ana Evi Kilisesi'nden sonra şimdi de dünyaca üne ulaşan Şirince köyü hakkında bir video hazırladık ve açıklamalı bilgiler verdik. Umarım beğenirsiniz. Ayrıca kanalımıza destek olmak için ve bu tarz videoların devamı için de abone olup paylaşmayı unutmayalım. Şirince köyü yeşil zeytinliklerin, mis kokulu meyve ağaçlarının çevrelediği tepelerin ardındaki Şirince, İzmir'in en popüler köylerinden. Meyve aromalı şarapları, meşhur kumda Türk kahvesi, gözlemesi, konsept butik otelleri, dillere destan matematik köyü ve köye hayat veren Nişanyan evleri ile Ege bölgesinin en önemli ziyaret rotalarından biri. Ayrıca Maya takvimine göre kıyametin kopacağı 21 Aralık 2012 tarihinde Fransa'nın Bugarak köyü ile birlikte dünyadaki kıyametten etkilenmeyecek iki yerden biri olarak duyulan Şirince köyü, bu öyküyle yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde yer aldı. İzmirlilerinin yıllardır hafta sonu ortasında olan bu köy, son zamanlarda yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi ağırlıyor. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı bir mahalle olan Şirince, günümüzden yüzyıllar önce nüfusu 2000'i bulmayan bir Rum köyüydü. Mübadele sürecinde Türklerin yerleşmesiyle birlikte nüfusunda artış meydana gelen köy, o döneme kadar bağcılık, zeytincilik ve şarap üretimiyle tanınıyordu. Günümüzde üzüm zeytinciliğin yanında şeftali, incir, elma, ceviz gibi meyve üretiminin yapıldığı köyün ana gelir kaynağı turizmdir. Bilinmeyen bir dönemde kendini dağlara vuran 40 kişiye itfaiyen Kırkınca ismini alan köy, zaman içerisinde Kirkice, Kirkince ve Çirkince gibi isimlerle anılmış. Dönemin İzmir valisi Kazım Dirik talimatıyla Şirince adını alan köy, İzmir'in ve Ege'nin en şirin yerleşim yerlerinden. Şirince'de gezilecek yerler hakkında bilgi verelim arkadaşlar. Şirince köyünün sit alanı oluşu çirkin yapılaşmanın önünü kesen olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Taş döşeli daracık sokaklarda en fazla 2 katlı olan geleneksel mimarideki ahşap evler köyün genel görünümünü oluşturuyor. Şirince denildiğinde Sevan Nişanyan ve Müjde Tömbekçi'den de söz etmeden olmaz. Bu iki değerli ismin köyün markalaşması ve özgün mimarisinin yerleşmesinde büyük emeği var. Müjde Tömbekçi, Nişanyan Otel'in başında estetik duygusu, hoş sohbeti ve yenilikçi adımlarına tanık olmak için otele mutlaka uğrayın. Birinci sırada gezilecekler arasında Şirince Çarşısı var değerli arkadaşlar. Şirince'de yaşamın merkezi çarşıda, gün boyu hareketliliğin bitmediği çarşıda, kahvehane, kafe, restoran, hediyelik eşya gibi dükkanların yan yana, manav, kasap, market gibi köyün ihtiyaçlarının karşılandığı dükkanlar da var. Baştan sona daracık sokakların birbirleriyle buluştuğu çarşı, keyifli bir yürüyüş rotasıyla köyü keşfetmek için olmazsa olmazlardan. İkinci sırada St. John Baptist Kilisesi var değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen St. John Baptist Kilisesi uzunca bir süre harap haldeydi. Çeşmeli bir avlu içerisinde bulunan kilisenin yazıtında Peygamber ve Vaftizci Yahya Kilisesi, Heloipolis'in kutsal rahibenin emriyle Siponus'la Kalinokus lütfuyla çok sevdiği tanrısı için yapılmıştır. Buradaki ve çevredeki dindar Hristiyanların çok değerli yardımları yapılmıştır yazıyor. Kilisenin tam olarak hangi yıl yapıldığı bilinmese de yıkıldıktan sonra 1805 yılında yeniden inşa edilmiş. Kilisenin giriş kapısının önünde ortasında Meryem Ana heykeli bulunan küçük havuz ziyaretçileri tarafından dilek havuzuna dönüştürülmüş. Kilisenin dış bahçesi ise muhteşem bir manzaraya sahip. Sizler de manzarayı kaçırmayıp bahçeden bir fotoğraf çekmeyi unutmayın. Üçüncü sırada Taş Mektep var değerli arkadaşlar.
Artemis Restoran Şarap Evi'nin hizmet verdiği tarihi okul binasının bir kısmında Şirince Taş Mektep Müzesi bulunuyor. Haftanın 7 günü açık olan bu müze, Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı eğitimindeki yenileşme sürecini ve Cumhuriyet dönemi eğitim sistemlerinin izlerini obje, fotoğraf, belgelerle sunuyor. Taş Mektep, Çirkinceli Rumların katkısıyla İzmir Eğitim Şirketi Homer tarafından 1906 yılında kurulmuş. Okul binasının boyutu nedeniyle büyük okul olarak adlandırılan bu yapı 1921-22 eğitim öğretim dönemine kadar Rum okulu olarak hizmet vermiştir. 4. sırada Nişanyan evleri var arkadaşlar. Yüzlerce servi ağacının çevrelediği yollarına Arnavut kaldırımı döşenen köy çeşmesinin üzerinden maniler yazılı olan Nişanyan evleri yatılı mimarisinin ayrıca yeni gelen misafirlerin yanında da günübirlik ziyaretçiliği de ağırlıyor. Sevan Nişani ile Küçük Oteller kitabını yazan Müjde Tönbekçi Nişanyan evlerinin işletmecisi. Kendi hayallerindeki evleri gerçekleştirmek için klasik otel havasından uzakta bir yer döşenerek yola çıkan Nişanyan ve Tönbekçi'nin önce 3 tane evin tamiriyle başlayan yolculuğu, muhteşem manzaralı 5 odalı köşk, İlyas Tepe adını verdikleri mezra, 5 odalı kuleli konak ve yüzme havuzuyla ortaya Nişanyan evleri çıkarmış. 5. sırada Hodri Meydan Kulesi var değerli arkadaşlar. Nişanyan evlerinin bir parçası olan Hodri Meydan Kulesi, Sevan Nişanyan'ın tabular ve sistemle mücadelesinin simgesi. 12 metre yükseklikteki bu yapı 2011 yılında tamamlandı. Şirince'nin cazibe merkezine dönüşen bu kule yapıldığından beri romantik akşam yemekleri, evlilik teklifleri gibi yüzlerce güzel anıya şahit oldum. Kulenin doyum olmaz efsane manzarasıyla tanışmayı da unutmayın. 6. sırada Nesil Matematik Köyü var değerli arkadaşlar, Şirince'de görebileceğiniz. Şirince'ye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Nesil Matematik Köyü doğa içinde sakin bir yerde kurulu. Dünyada eşi benzeri olmayan, tamamı bilime adanmış bu köyde her yaz dünyanın dört bir yanından öğrenci ve hocalar televizyon, gazete, dış dünyadan bağımsız olarak matematik yapıyor. 2007 yılında inşaatı başlayan köy 20 dönüm arazi üzerine tamamı geleneksel biçimde inşa edilerek hayata geçirildi. 7. sırada tiyatro medresesi var değerli arkadaşlar. Nesil Matematik Köyü'nün hemen yanındaki 6 dönümlük arazide kurulan tiyatro medresesinin resmi adı Uluslararası Araştırma, Yaratım ve Gösteri Merkezi. Alternatif bir üniversite atmosferi oluşturma amacıyla yola çıkan medrese hem inziva hem de bir buluşma noktası. 8. sırada Nişanyan Kaya Mezarları var değerli arkadaşlar. Likya konulu bir kitap çalışması sırasında kaya mezarı yaptırma fikri aklına gelen Sevan Nişanyan, Dalyan'daki kaya mezarlarının bir benzerini 3 yıl süren çalışmanın ardından Şirince'ye de hayata geçirdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana Türkiye'de yapılanların gecekondu taklit 2. sınıf olduğu düşüncesine karşı kalıcı bir iz bırakmak için kaya mezarı inşa ettirdiğini söyleyen Nişanyan'ın sıra dışı kişiliğinin yansıması olan bu mezar Kayseri Dağı orman arazisi içerisinde. Peki Şirince'de neler yapılabilir arkadaşlar? Ona bir değinelim. 1. sırada kumda bir kahve içebiliyorsunuz. Sıcak kum üzerine yavaş yavaş pişen Türk kahvesi, Şirince ile özdeşleşen lezzetler arasında çarşı yürüyüşü sırasında kumda kahve yazan mekanlardan birine girip kahvenin tadına bakabiliyorsunuz. 2 numarada meyveli şarapların tadına bakabiliyorsun arkadaşlar. Rumların şarap geleneği köyde meyveli şaraplarla sürdürülüyor. Köyün dört bir yanında meyveli şarap tadımı yapan yerler var. %90'ı Vincent marka ile satılan şarapların tamamı aynı yerde üretiliyor. Meyve aromalı şarapların alkol oranı çok düşük olduğundan gerçek şarap beklentisi içine girmeyin. Anın tadını çıkarın. Gerçek şarap satan birkaç dükkan var. 3. Mürver şurubu için. Mürver şurubu Nişanyan Otel'in Şirince'ye armağan ettiği geleneksel tatlardan. Dere kenarında yetişen mürverin özünden yapılan mürver şurubu serinletici hoş bir karşılama içeceği. Türk kahvesinin yanında yemeğin üstüne de ya da tanışma sohbeti sırasında ikram edilebilecek bu içecek
oldukça önemlidir. Peki Şirince'de neler yenir ona değinelim arkadaşlar. Şirince merkezindeki kafeler daha çok fast food tarzındaki menülerle hizmet veriyor. Gözleme, börek çeşitleri hızlı atıştırmalıklardan, bunun dışında çoban kavurmadan çorbaya, kebap, şiş çeşitleri ve deniz ürünlerine kadar farklı lezzetleri deneyebilirsiniz. Köyün girişindeki Dimitrios Restoran, Şirince Artemis Restoran ve Nişanyan Otel iyi yemek yiyebileceğiniz yerlerden. Konaklamaya biraz değinelim arkadaşlar. Şirince butik otelleri ve pansiyonları ile keyifli bir mola verebileceğiniz bir durak. Zengin kahvaltı çeşitleriyle tanınan butik oteller özellikle kahvaltıya düşkün olanların aklını başından alabilir. Köye kuş bakışı bakan Nişanyan Otel ve ilgi çeken hikayesiyle Sihirbazın Evi'nin otelin güllü konakları da etkileyici bir otel. Peki çevresinde nerelerde gezebiliyoruz? Biliyorsunuz yani Şirince Efes'e 8 kilometre uzaklıkta olan bir köy. St. John Kilisesi, Selçuk Kalesi, Yediuyurlar, Artemis Tapınağı, Meryem Ana, İsa Bey gibi yoğun ilgi gören turistik mekanlar da bulunmaktadır. Nasıl gidilir Şirince'ye? İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı bir mahalle olan Şirince, Selçuk'a 8 kilometre, Efes Antik Kent'e 12 kilometre, Kuşadası'na 30 kilometre, İzmir'e ise 85 kilometre uzaklıkta. Köye ulaşmak için Selçuk ilçe merkezine gelmen gerekiyor. Buradan zaten otobüs durağından saat başı otobüsler kalkıyor. Bu kadar değil arkadaşlar. Benzer videoların devamını istiyorsanız kanalımızı paylaşabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.